Bir uçuştaki ekibin tamamının aynı yemeği yemediğini biliyor muydunuz? Çünkü olası bir besin zehirlenmesinde uçağı kullanabilecek kimse kalmaz. Dünyanın en büyük şirketlerinin yöneticilerinin aynı yolu kullanarak ulaşımlarını sağlamadığını da duymuşsunuzdur. Osmanlı döneminde padişahların sofralarına giden her yiyecek önce çeşnegirler tarafından tadılarak servis yapılırdı. Sultan II. Mehmet döneminde tini mahtumdan yapılan tabak ve bardaklar sayesinde zehirlenme olasılığının düşürülmesi hedeflenmişti. Peki sizce İran devlet kademesinde en önemli iki kişi aynı helikopterde neden seyahat etti? Bu içeriğimizde İran Devlet Başkanı Reisi'nin ölümüne giden süreçte ülke içindeki yönetimine, kurduğu ilişkilere ve diğer dünya liderleriyle etkileşimlerinden bahsedeceğiz. İçeriye geçmeden kısa bir ricamız var. Sizlere en doğru bilgiyi hızlı ve kaliteli bir şekilde ulaştırmak için çok çalışıyoruz. Kanalımıza katılarak ve abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Eski İran Devlet Başkanı Reisi dönemine yolculuk yapacağız. Ben Sinan Bakioğlu. Hazırsanız başlıyoruz. İran devlet yapısı ve eski Cumhurbaşkanı'nın bu konu hakkında neler yaptığına kısaca değinerek giriş yapalım. İran'da Mollaların şeriatı hüküm sürer. Devlet mekanizmasında ise kabaca ikiye ayrılan iki kanat mevcut. Bu ayrım reformistlik ve şahin veya agresif kanat olarak isimlendirilebilir. İktidara reformist bir lider gelirse halkın keskin bir şekilde belirlenen hayat tarzına ve ekonomik koşullarında kısmen de olsa iyileştirme ve esnetme yapılırken şahin kanattan bir lider gelmesi halinde mevcut düzen devam eder, hatta daha da sıkılaşma görülebilir. Bu değerlendirme altında eski devlet başkanının şahin kanat mensubu olduğunu söyleyebiliriz. Reisi devrim muhafızları ile yakın ilişkilere sahipti. Grubun gelirlerini arttırmak ve daha fazla hareket serbestisi tanımak için bazı hamleler de yapmıştı. Gerek paravan özel şirketler üzerinden, gerekse ağırlığını kullanarak altyapı hizmetleri ve değeri 2,5 milyar doları bulan inşaat, enerji, yol yapımı, yiyecek ve nakliyat alanlarındaki özel ihaleler devrim muhafızlarının cebine akıyor. Devrim muhafızları ayrıca kanun gereği tüm ülkenin savunma bütçesinin 1/3'ini alıyor. Bu sene itibariyle 6,5 milyar dolarlık bir bütçeye sahip. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran 2021'de yapıldı. Reisi'nin zaferi sürpriz değildi zaten. Muhafızlar Konseyi adaylık için başvuran 592 kişiden yalnızca 7 tanesini onaylamıştı. Bu kurum seçim döneminde başvuran adayların şartlara uyup uymadığını kontrol eden bir merci. Seçim dönemlerinde bazen reformist veya şahin adaylar arasında onaylanma dengesi kurulabiliyordu. 2021'de bu teamül uygulanmadı. Tüm adaylar zaten şahit kanat mensubuydu. Bu seçimlerde İranlı seçmenler 3,7 milyon geçersiz oy kullanarak aslında siyaset mekanizmasına örtülü bir şekilde tepkilerini de iletti. 2022 yılında ülke geneline yayılan Mahsa Amini protestolarının sert bir şekilde bastırılması talimatını vermişti. Mahsa Amini, başörtüsü kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla başkentte ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan 3 gün sonra yani 16 Eylül 2022'de Tahran'daki bir hastanede hayatını kaybetmişti. Ayrıca reisi 2022'de başörtüsü ve iffet adı verilen bir yasayı imzalayarak İranlı kadınların sosyal medya hesaplarında başörtüsü fotoğraf paylaşması veya toplumsal alanda kurallara uygun hareket etmemesi halinde kamu dairelerine, bankalara girmek veya otobüse binmek gibi bazı kamusal haklardan kısıtlanabileceğini yürürlüğe koymuştu. Eski Cumhurbaşkanı Reisi'nin diğer devletlerle olan ilişkilerine ve onun dönemindeki İran dış politikasıyla devam edelim. En büyük tarihsel ötekisiyle giriş yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile Reisi dönemindeki İran'ın ilişkileri hangi seviyedeydi? İran'ın uranyumu zenginleştirme çabaları ABD-İran ilişkilerinin gerginleşmesine sebep oldu. Trump kritik bir karar vererek İran'a ambargo uygulamaya başlandığını duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek için askeri müdahale olasılığının göz ardı edilemeyeceğini ifade etmişti. Yeni bir nükleer anlaşmanın görüşmeleri Viyana'da yürütülüyordu. Taraflar ABD ve İran'ı bir araya getirmek için uğraştı. ABD'li ve İranlı yetkililer söz konusu anlaşmaya nasıl geri dönülebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla yakın toplantılara katılıyordu. Bu dönemde Natanz nükleer tesisinde bir patlama yaşanmıştı. İran makamları suçlu olarak İsrail'i işaret etti. Uranyumun %60 oranında zenginleştirildiğini de duyurmuşlardı. Mart 2022'de ABD, İsrail, Bahreyn, Mısır, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri bir araya gelerek Necef Forumu'nu kurdu. Aynı yıl içinde gerçekleşen Mahsa Amini protestolarında Başkan Biden mevcut yaptırımlarda bir esneme yaparak İran'a internet hizmeti sağlayan şirketlerin yaptırımdan muafiyetini sağladı. Buradaki amaç İranlıların sosyal medyada örgütlenerek İran yönetimine karşı ayaklanmasını kolaylaştırmaktı. Ayrıca aynı ay içinde İran, Irak'ın kuzeyindeki Erbil'de balistik füze saldırısı yaptı.
Bölgedeki ABD unsurları hasar aldı. Taraflar nükleer konusunda anlaşmaya yakın gibiydi. Eski Dışişleri Bakanı Abdullahian 24 Mart 2022'de 2015'teki anlaşmaya dönülmesinin yakın olduğunu paylaşmıştı. Eylül 2023'te ise tarihi bir adım atıldı. Dışişleri Bakanı Abdullahian'ın açıklamalarına göre ABD ile İran esir takası anlaşması yaptı. İran'da hapiste tutulan Amerika'da esirlere karşılık olarak İran'ın petrol fonlarında bulunup dondurulan 7 milyar dolarlık varlığı serbest bırakıldı. ABD ile uzun yıllardır devam eden gergin ilişkiler İran'ın uluslararası kamuoyundan dışlanmasına sebep oldu. Bu sebepten ötürü ülkenin likidite sorunu ve teknoloji erişim problemleri yaşaması üzerine farklı büyük güçlerle yakın temas politikasına daha fazla önem verildi. İran'ın Çin'le ilişkilerine geçiyoruz. Çin'le geliştirdiği yakın ve girift ilişki, Batı'nın yaptırımlarla köşeye sıkıştırmaya çalıştığı İran için şimdilik önemli bir fırsat olarak yer alıyor. 25 yıllık bir stratejik ortaklık karşılığında anlaşma süresince İran ekonomisine 400 milyar dolarlık enjeksiyon kabul edildi. Buna göre İran'daki tarımdan sulamaya, desalinasyon projelerinden çevre korumaya, finans ve bankacılıktan telekomünikasyona, demiryolu projeleri, limanlar ve madencilik ve benzeri sektörlerde Çinli firmalar yer alabilecekti. Tabi İran'ın az işleme ihtiyaç duyan kaliteli petrolü ve bol miktardaki doğalgazı ise piyasa fiyatlarının aşağısında Çin'e transfer ediliyordu. Eski Cumhurbaşkanı Reisi Şubat 2023'te Çin'i ziyaret etti. 16 Şubat'ta yapılan ortak açıklamada tarafların birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliklerine saygılı olunacağı paylaşılmıştı. Buradan Çin'in yumuşak karınlarından olan Uygur Türkleri konusunda İran'ın Çin aleyhinde bir pozisyona girmeyeceğini anlayabiliriz. Ayrıca reisi 20 yıllık aradan sonra devlet başkanı seviyesinde Çin'i ziyaret eden ilk İranlı isimdi. Çin, İran'dan günlük 1 milyondan fazla varil ham petrol ithal ediyor. İran, Çin'i güvenilir bir iş ortağı olarak görüyor ve iki ülke arasındaki işbirliği kapasitesinin İran'ın kalkınmasına kullanılabileceğine inanıyor. Çin'in yeni teknolojilerdeki ilerlemeleri ve İran'da bilgiye dayalı şirketlerin gelişimine duyulan ihtiyaç, iki ülke içinde kullanılması gereken uygun bir işbirliği alanı oluşturdu. İki ülke de hegemonyaya ve tek taraflılığa karşı çıkıyor. Tüm ülkelerin hak ve çıkarlarına saygı duyulması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile eski mevkidaşı Abdullahian arasında dirsek teması sürdürülüyordu. Çin, İran'ın diğer tarihsel ötekilerinden olan Suudi Arabistan'da bir araya gelmeleri için de yoğun bir çaba içine girmişti. Reisi dönemindeki İran'ın Suudi Arabistan'la olan ilişkilerine geçelim. İki rakibin bir araya gelmesindeki temel amaç aslında enerji kaynaklarına ucuz erişim ve güvenlikli bir bölge oluşturmaktı. 2022 yılında Çin sadece Suudi Arabistan'dan 57 milyar dolarlık petrol aldı. Çin, İran ve Suudi Arabistan heyetleri normalleşme süreci için Pekin'e davet edildi. Görüşmeler İngilizce yerine Mandarin Çince, Farsça ve Arapça yürütüldü. Geniş ithalat ihtiyacını kontrol etmek isteyen Çin, bu zaafının manipüle edilmemesi amacıyla ithalatçılar ile dengeli bir ilişki kurmayı tercih ediyor. Ancak kendisinin büyük talebinin enerji ihraç edenler için de büyük para anlama geldiğini yok saymamak gerekiyor. 10 Mart 2023'te İran ve Suudi Arabistan makamları resmi anlaşmayı duyurdu. Tahran ve Riyad'da karşılıklı büyükelçilikler tesis edildi. İran'ın en büyük rakibi İsrail'le olan ilişkilerine geçiyoruz. 7 Ekim'den itibaren Filistin'de yaşanan sürecin arkasında İran'ın olduğu defalarca öne sürüldü. Eski Kudüs Gücü Komutanı Süleymani döneminde Hamas'ın İran tarafından bol miktarda askeri ekipmanı desteklendiği biliniyor. 2020 ve 2021'de Demir Kubbe'nin zorlandığı hava operasyonları süreci bu sevkiyatlar sayesinde gerçekleşmişti. Ayrıca 7 Ekim'deki Aksa tufanı sürecinde de İran menşeli ucuz roketler Hamas tarafından İsrail topraklarına ateşlendi. 2023 Aralık'ta Kıbrıs'ın güneyindeki yönetimde iki İran devrim muhafızları üyesi bölgedeki İsraillere suikast yapacağı iddiasıyla tutuklanmıştı. 25 Aralık'ta devrim muhafızları komutanlarından Seyit Rıza Musavi Suriye'de hava saldırısıyla öldürüldü. 1 Nisan'da İran'ın Suriye'deki büyükelçiliği İsrail tarafından vuruldu. Bunlara misilleme olarak reisi yönetimi İsrail'e ve Orta Doğu'daki vekil güçlere saldırılması talimatını vermişti. 13 Nisan'da 300'den fazla drone, füze ve roket İran topraklarından ve Orta Doğu'daki çeşitli bölgelerden İsrail topraklarına ateşlendi. 2021'de iki devlet arasındaki örtülü savaş denizlere kadar ulaştı. İsrail, Körfez'de kendi gemilerinin uğradığı saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu. İran da Kızıldeniz'de kendi gemilerini hedef aldığı gerekçesiyle İsrail'i suçladı. İran'ın sınır komşularından olan Azerbaycan ve Ermenistan bağlantılı Karabağ krizine yönelik tutumundan bahsedelim. Reisi yönetimi Karabağ'da zafer kazanan Azerbaycan'ın bölgede fazla güçlenmesini istemiyordu. Ayrıca Karabağ Savaşı ve sonrasında İsrail'le yakın ilişkilere girmesi sebebiyle reisi yönetimi bölgede bundan rahatsızlık duyuyordu. Savaştan sonra da İran, Aras Nehri çevresinde askeri tatbikatlar yaptı. 29 Mart 2023'te Azerbaycan'ın Tel Aviv Büyükelçiliğinin açılmasıyla ilişkiler biraz daha gerilmişti. Karabağ Savaşı'nda sınırda 132 kilometrelik şerit Azerbaycan'ın kontrolüne geçerken İran-Ermenistan koridorunda İran tırları sorun yaşıyordu. Bu yüzden Zengezur koridoru konusunda her zaman mesafeli bir yaklaşım tercih edildi.
4 Ekim 2023'te İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Zengezur Koridoru'nun bölgede NATO varlığı için zemin hazırlayacağını ifade ettiğini paylaştı. Koridorun sadece Türkiye ve Azerbaycan arası doğrudan bir bağlantı sağlayarak iki ülkenin bölgedeki etkisini arttırmakla kalmayıp aynı zamanda İran'ı pas geçerek Tahran'ın potansiyel bir bölgesel geçiş merkezi rolünü azaltacağı düşünülüyor. Reisi'nin kaza geçirdiği gün Azerbaycan'da yaptığı ziyaret kritik öneme sahipti. İran sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışına katıldı. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamalar dikkatimizi çekti. Aras Nehri, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye'yi birbirine bağlıyor. Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev projelerle alakalı olarak İran ile Azerbaycan arasında ulaştırma alanında hayata geçirilen ortak projeler bizim ve bölgemiz için önemlidir. Kuzey-Güney koridoru bölge için büyük önem taşıyor ve İran'da demiryolu altyapısının kurulmasıyla bu koridor dünyanın en hayati ulaşım kanalı haline gelecek ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca reisi ilgili ziyarette düşmanlar ne Azerbaycan'ın ne İran'ın kalkınmasını istemiyor. Bu tablonun birilerini rahatsız ettiğini biliyoruz demişti. Sonrasında helikopter kazası geçirdi. Peki sizce bu birileri kimler olabilir? ABD mi? Ermenistan mı? İran'ı bir kaşık suda boğmak isteyecek İsrail mi? Başbakan Netanyahu kim bizlere zarar vermeyi planlıyorsa biz de onlara zarar vereceğiz diye demeç vermişti. Editör yorumuyla devam edelim. Peki şimdi ne olacak? İran Anayasası'nın 131. maddesi Cumhurbaşkanı'nın vefatı durumunda nasıl bir yol izleneceğini bize gösteriyor. Cumhurbaşkanının vefatı, azli, istifası, yokluğu veya 2 aydan fazla süren hastalığı durumunda Cumhurbaşkanı yetkilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı rehberin onayıyla devralır. Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısından oluşan bir konsey en geç 50 gün içinde yeni bir Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamakla yükümlüdür. Reisi ülke içindeki Şahin Kanat üyesiydi. Önceki seçimlerde reformist adayın bile gösterilmemesi sebebiyle yeni dönemde de reformistlere pek şans tanınmayacağını düşünüyorum. Eski Bakan Abdullahiyan'ın dış politikadaki en önemli aktör olduğunu unutmamalıyız. Suudi normalleşmesi ve İsrail krizini o yönetti. Yeni atama yapılana kadar görevine yardımcısı vekalet edecek. Popüler siyasetçi Ahmadinejad yeniden sahneye çıkabilir. İran'da yeni bir düzen kuruluncaya kadar İran'ın dostları ve rakipleri de kendi pozisyonlarını yeni duruma göre şekillendirebilir. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Dünyanın en büyük şirketlerinin yöneticilerinin aynı yolu kullanarak ulaşımlarını sağlamadığını da duymuşsunuzdur. Osmanlı döneminde padişahların sofralarına giden her yiyecek önce çeşnegirler tarafından tadılarak servis yapılırdı. Sultan II. Mehmet döneminde tini mahtumdan yapılan tabak ve bardaklar sayesinde zehirlenme olasılığının düşürülmesi